Hiç hayatında aynı şeyleri tekrar tekrar yaşadığını fark ettin mi? Belki insanlar farklı ama problemler aynı. Belki ortamlar farklı ama hayal kırıklıkları aynı. Belki her seferinde yeni bir başlangıç yaptığını düşündün ama sonunda kendini yine aynı noktada buldun. Peki neden? Neden bazı insanlar hayatları boyunca aynı döngüleri tekrar tekrar yaşar? Neden bazı korkular bir türlü bitmez? Neden bazı alışkanlıklar bırakılmak istendiği halde geri gelir? Ve neden bazen mantığımız bir şeyi anlamasına rağmen hayatımız değişmez? Bugün bu önemli sorulara cevap bulacağız. Çünkü Tantra'nın bizlere fısıldadığı en önemli şeylerden biri şudur: hayatındaki birçok şeyi bilinçli zihnin değil, bilinçaltındaki görünmez kalıplar yönetir. Ve bu kalıpları fark etmediğin sürece enerjin aynı döngülerin içinde dönmeye devam eder. Bir önceki videoda Tantra'ya nasıl başlanacağını konuşmuştuk. İzlemek isteyenler için linkini yukarıya bırakıyorum. Bu videoda farkındalıktan, nefesten, kendini gözlemlemenin öneminden bahsettik. Peki neden yaptık bunu? Çünkü farkındalık olmadan bilinçaltını göremeyiz. Ve göremediğimiz şeyi değiştiremeyiz. İşte bugün tam da bunun üzerine konuşacağız. Şimdi çok basit bir örnek üzerinden gidelim. Araba kullanmayı öğrendiğin ilk günü hatırla mesela. Her şeye dikkat etmen gerekiyordu, değil mi? Direksiyon, vites, aynalar, trafik. Ama bir süre sonra ne oldu? Bütün bunları artık düşünmeden yapmaya başladın. Çünkü o davranışlar bilinçaltına yerleşti. İşte bilinçaltı böyle çalışır. Sürekli tekrar edilen şeyleri kaydeder. Sonra da otomatik hale getirir. Ancak burada ilginç bir şey var. Bilinçaltı yalnızca davranışları kaydetmez. Duyguları, tepkileri, korkuları ve inançları da kaydeder. Ve zamanla bunlar görünmez enerji döngülerine dönüşür. Örneğin bazı insanlar sürekli reddedilmekten korkar. Bazıları sürekli onay arar. Bazıları sürekli başarısız olmaktan çekinir. Bazıları sürekli terk edilme korkusu yaşar. Bu insanlar kötü ya da eksik oldukları için değil. Bilinçaltılarında bazı olumsuz programlar sürekli çalıştığı için böyle hissederler aslında. Peki, Tantra'nın bu konuya bakış açısı ne? Tantra burada çok farklı bir yaklaşım sunar. Mesela bu durumu hemen değiştirmeye çalışmaz. Önce fark ettirmeye çalışır. Burası çok önemli. Çünkü modern insanların ilk refleksi şudur: bu düşünceyi acilen yok etmeliyim. Ancak Tantra şöyle der: önce onu gör, tanı ve anlamaya çalış. Az önce de belirttiğim gibi bir şeyin ne olduğunu tam olarak anlamadan onu değiştiremeyiz. Çoğu insan hayatı boyunca kendi bilinçaltından kaçar. Ama kaçtığın şey seni asla bırakmaz. Aksine sen kaçmaya çalıştıkça seni arkadan yönetmeye devam eder.
Belki de hayatındaki bazı tekrarların sebebi budur. Sürekli aynı insanlarla karşılaşman, sürekli aynı hataları yapman. Bunlar tesadüf gibi görünse de bazen sadece fark edilmeyen kalıplardır. Şimdi sana bir soru soracağım. Hayatında en çok tekrar eden problem ne? Bunu gerçekten iyi düşün lütfen. İlişkiler mi? Güvensizlik mi? Erteleme mi? Yetersizlik hissi mi? Öfke mi? Korku mu? Hangisi? Bu sorunun cevabı önemli çünkü çoğu zaman tekrar eden problemler sana görünmek isteyen bir kalıbın işaretleridir. Ve işte tam burada enerji devreye giriyor. Çünkü sürekli aynı kalıbı yaşamak enerji tüketir. Aynı korku, aynı stres, aynı endişe, aynı tepki, aynı sonuç. Sonra tekrar dön başa. Bu inanılmaz bir enerji kaybıdır. Peki Tantra'nın bu konudaki çözümü ne? Tantra'nın çözümü savaşmak değil. Baskılamak ya da kendini suçlamak da değil. Tantra'ya göre çözüm fark etmek, gözlemlemek ve bilinçsiz alanı bilinçli hale getirmek. Bugünden itibaren küçük bir deney yapalım. Diyelim ki canını sıkan bir duygu geldi. Hemen tepki vermeden, hemen kaçmadan ya da hemen dikkatini başka yere yönlendirmeden sadece birkaç dakika dur ve kendine şunu sor. Bu duyguyu daha önce nerede hissettim? Bu seni şaşırtabilir çünkü bugünkü tepkilerimizin kökleri çok daha eski deneyimlere uzanır. Tekrar hatırlatalım. Tantra'nın amacı mükemmel olmak değil, uyanmak ve kendini görmektir. Kendi içindeki görünmez mekanizmaları fark etmektir. Şimdiye kadar bu seride Tantra'nın ne olduğunu öğrendik. Ne öğrettiğini konuştuk. Enerjiyi konuştuk. Yanlış anlaşılmaları konuştuk. Hayatımızdaki tıkanıklıkları konuştuk. Tantra'ya nasıl başlanacağını konuştuk. Ve şimdi bilinçaltındaki görünmez enerji döngülerine baktık. Bir sonraki videoda ise çok önemli bir konuyu ele alacağız. İçindeki eril ve dişil enerji dengede mi? Çünkü Tantra yalnızca enerjiyi fark etmeyi değil, onun içindeki farklı yönleri anlamayı da öğretir. Belki de hayatındaki en büyük engel dışarıdaki insanlar ya da şartlar değildir. Hatta geçmişin bile değildir. Belki de seni en çok zorlayan şey henüz fark etmediğin bir bilinçaltı kalıbıdır. Ve bazen özgürlük kendine yeni bir şey eklemekle değil, seni yöneten görünmez döngüleri fark etmekle başlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere güzel dostum. Like and subscribe.